Psikoterapi seanslarının o gizemli, kapalı kapılar ardındaki dünyasında gerçekten neler olup bittiğini hiç merak ettiniz mi? Hani filmlerde gördüğümüz o meşhur divan var ya, işte onun arkasında sadece danışanın değil, terapistin de sırları, zaafları ve en temelde insani mücadeleleri gizlidir. Irvin Yalom'un Divan romanının tam da kalbine yapacağımız bu yolculukta, gelin o perdenin arkasına birlikte bir göz atalım. O zaman hadi, derin bir nefes alıp dalalım. Bu çözümlemenin de temel sorusu aslında tam olarak bu. Bir terapistin dünyası en az danışanınınki kadar, hatta belki daha da karmaşık olabilir mi? Yalom bize şunu hatırlatıyor. O koltukta oturan, size yol göstermeye çalışan kişi de aslında kendi içindeki fırtınalarla boğuşan, etten kemikten bir insan. Çünkü evet, terapistler yanılmaz, her şeyi bilen bilge figürler falan değiller. Onlar da bizler gibi kendi arzuları, hırsları ve tabii ki kusurlarıyla hareket eden ölümlüler. Romanda zaten bu gerçeği birbirine taban tabana zıt iki karakter üzerinden o kadar ustaca işliyor ki, İşte karşımızda romanın iki ana direği. Bir yanda Doktor Marshall Strider, onun için hayat, para, statü ve mesleğin o katı, sarsılmaz kurallarından ibaret. Diğer yanda ise Doktor Ernest Lash. Oysa sürekli bir anlam arayışında, sahiciliğin peşinde ve terapi odasının sınırlarını zorlayan deneyler yapmaktan çekinmiyor. Yani hayata ve mesleklerine bakışları gece ile gündüz kadar farklı. Bakın bu cümle, Marshall'ın dünyasını tek bir karede özetliyor aslında. Başarı onun için rakamlarla ölçülebilen somut bir şey. Seans biter bitmez aklına gelen ilk şey portföyünü kontrol etmek ve o günkü kazancını hesaplamak. Soğuk, mesafeli ve tamamen maddi bir tatmin. Ernest ise o bambaşka bir dünyada, yalnızlığıyla, en temel, en ilkel insani dürtüleriyle boğuşuyor. Zihninden geçen bu anlık düşünce, onun ne kadar kırılgan olduğunu ve o an sorgulanmaya başlayan o incecik etik çizgileri bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Romanın o müthiş gerilimi de tam olarak bu insani zaaflardan doğuyor zaten. Ernest'in iç dünyasında hissettiğimiz o kırılganlık, o sorgulanan etik çizgiler. Peki ya bu çizgiler bir anlığına bile olsa tamamen ortadan kalkarsa ne olur? İşte Yalom, şimdi bize bir terapistin en büyük kabusunu, yani mesleki bir hatanın nasıl adım adım kişisel bir felakete dönüştüğünü, romanın en sarsıcı hikayelerinden biriyle anlatıyor. Bu hikayenin merkezinde aslında hepimizin hayatında bir noktada karşısına çıkabilecek o kadim ikilem var. Faustvari bir pazarlık. Yani Doktora Trotter'ın hayatını rayından çıkaran o felaket kararını anlamak için bu tanımı aklımızda tutalım. Ruhundan, değerlerinden bir parçayı dünyevi bir kazanç uğruna feda etmek. Bu adımlar adeta bir trajedinin anatomisi gibi değil mi? Her şey ne kadar iyi niyetle başlıyor. Ama bir kere o sınır aşıldıktan sonra nasıl da adım adım profesyonel ve kişisel bir yıkıma doğru gidildiğini görüyoruz. Bu bir kere aşılan sınırların insanı nasıl geri dönülmez bir yola soktuğunun çok ama çok acı bir kanıtı. İşte en can alıcı, en tüyler ürpertici nokta bu. Trotler'ın Ernest'a fısıldadığı bu sözler, ahlaki bir çöküşü sadece tek bir kötü adamın hatası olmaktan çıkarıp, hepimizin içindeki o potansiyel zayıflığın bir aymasına dönüştürüyor. Bu artık sadece onun hikayesi değil, bu benim başıma asla gelmez diyen herkesin hikayesi olabilir. Yıkılan kuralların o korkunç tehlikesinden sonra, şimdi çok daha derin bir tartışmaya, romanın felsefi kalbine doğru ilerliyoruz. Peki, bu kurallar ne olmalı? Nerede başlamalı, nerede bitmeli? Ve işte romanın merkezinde yatan o devasa soru. Ernest ve Marshall'ı birbirinden ayıran bu temel çatışma, aslında hepimizin kendi hayatında sorduğu bir soruyu yansıtıyor. O profesyonel maskemizle gerçek benliğimiz arasına çizgiyi tam olarak nereye çekmeliyiz? Daha da önemlisi, o çizgi bizi koruyan bir zırh mı, yoksa bizi hapsettiği bir hapishane mi? Bu iki zıt felsefe aslında terapinin doğasına dair temel bir kavgayı anlatıyor. Marshall için kurallar ve o profesyonel mesafe hem danışanı hem de terapisti koruyan kutsal bir zırhtır. Güvenli alandır. Ama Ernest için bu zırh gerçek insani teması, o sahici anı engelleyen soğuk bir duvardan başka bir şey değil. Ernest'in aklına gelen bu harika anekdot, onun bütün sorgulamasını tek bir cümleyle özetliyor. Eğer birinin işi insanlara bir şekilde yardım etmekse, bu rolü mesai bitince bir ceket gibi çıkarıp askıya asabilir mi? Profesyonel kimliğimizle gerçek benliğimiz birbirinden bu kadar net bir şekilde ayrılabilir mi gerçekten? Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Marshall'ın gözünden baktığımızda
Ernst'ın bu sahicilik arayışı, mesleğin temellerini sarsan, kontrol edilemez ve çok tehlikeli bir isyan. Onun için bu bir yenilik değil, düpedüz bir kusur. Anlayacağınız, Yalom'un derdi bize hap gibi kolay cevaplar vermek değil. Tam aksine bizi bu karakterlerin karmaşık ikilemleriyle baş başa bırakıyor ve adeta kendi cevaplarımızı bulmamız için kışkırtıyor. Kitap boyunca zihnimizde çınlayan bu sorular sadece karakterleri değil, bizi de bir yüzleşmeye davet ediyor. Çünkü bu ikilemler, inanın bana, o terapi odasının duvarlarını aşıp hepimizin kariyer, ilişkiler ve kişisel ahlak anlayışının tam ortasına oturuyor. Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu roman sadece terapistler ve onların dünyası hakkında değil. O divan aslında hayatın küçük bir modeli. Hepimizin en temel sorunlarla, parayla, yalnızlıkla, anlam arayışıyla ve ahlaki seçimlerle yüzleştiği o kişisel arenanın bir metaforu. Ve bu anlatıyı bitirirken sizi bu can alıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Etrafımızdaki insanların ve belki de en çok kendimizin, her gün taktığımız o profesyonel maskelerin ardında hangi fırtınalarla boğuştuğunu, hangi mücadeleleri verdiğini hiç düşündünüz mü?